Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda merak edilen Amazon Prime'ın yeni çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili son dedikoduları duyacağız. Sonuçta çok fazla bilgi vermiyorlar. Genelde ağzı sıkı arkadaşlar bunlar. Ve biz de bu sıkılığın içinde ortaya çıkmış olan veya bilgisi verilen birkaç detayla ilgileneceğiz. Defter hazır. Niye? O kadar ismi ezberlemek istemedim açık söyleyeyim. Yani oynayacak oyuncular açıkçası birçoğu tanınmadık veya yeni dönem oyuncusu olduğu için hani öyle çok acayip bir liste yok. O yüzden de biraz okuyarak gideceğiz. O arada birkaç görselle süsleriz. Çok vakit kaybetmeden başlayalım çünkü zaten uzun da sürmeyecek video. Öncelikle nedir? Mekanımız Yeni Zelanda olacak. 17 Mart 2020'de pandemi nedeniyle çekimler durmuştu biliyorsunuz. O dönem Amazon Prime daha henüz aylar Eylül'ü göstermezken Eylül'de çekimlere tekrar başlayacağını düşünüyordu ve böyle bir anonsta bulunmuştu. Ancak son dedikodularda henüz öyle bir başlangıcın olmadığı ama bir niyet olduğu da söylenenler arasında. Bu arada aktardıklarım Temmuz ayında bazı viral sitelerde yer alan dedikoduların bir şekilde toplanmış hali. O öyle çok iyi, baktığınızda çok deli açıklamalar yok firmadan. Çok net bildiğimiz nedir? Ben böyle bir genel çerçeveyle kattım içine. İkinci dönemde geçecek dizimiz Númenor çağı olarak bilinen bir dönem ve buradan bulabileceğiniz birçok bilgi Bitmemiş Öyküler kitabında vardır. Bu dönemle ilgili belli başlı, çok zengin değil ama belli başlı bilgileri o kitaptan bulabilirsiniz. 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci çağ dediğimiz. Burada Sauron diğer yüzükleri hükmetecek olan tek yüzüğü dövüyor. Aynı zamanda o yüzüğün o 2000 yıllık kaybolma hikayesi ve daha sonra o yüzüğü Smeagol'un bulma hikayesi de bu çağda geçiyor. Bu açıdan da aslına bakarsanız bir iki tane böyle mihenk taşı olayın olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Durumumuz nedir? Bakıyoruz. Evet, hikayeyi de şöyle bir baştan alalım çünkü benim bu konuyla ilgili ilk videom olduğu için Amazon Prime biliyorsunuz bu dizinin hakları için Netflix'le ciddi bir ihaleye giriyor. İyi bir yarışma içindeler ve 250 milyon dolar gibi bir fiyata bu projeyi üstlenmeyi başarıyor Amazon. Ancak hani özel efektleri işte oyuncu kadrosu işte ne bileyim mekanların hazırlanması işte ıvır kıvırıyla totalinin 1 milyar dolara denk geleceği yine dedikoduların arasında. Hatta bunu Elijah Wood'a sorduklarında tek kelimeyle cevaplıyor. Çılgınca diyor. Hemen karşılaştırma yapmak için basit bir iki rakam vereyim. Bir efendim Yüzüklerin Efendisi üçlemesi totalde 281 milyon dolara mal oluyor. Dizimiz 1 milyar dolar. Gişesi de 2.92 milyar dolar orijinal üçlemenin. O açıdan da dizinin bütçesinin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, 5 sezon olacakmış. 5 sezon. Birinci sezon 20 bölüm. Bildiğimiz tek şey bu. Ayrıca 2019 Kasım'ında Amazon Prime ikinci sezonu siparişini de veriyor. Bu 5 sezonun yorumlar şu ki bize getirisi ne olacak? İlerleyen zamanda hani doğal olarak yani tahminimce projenin popülaritesi karşılığında ön veya arka bölümlerden yeni hikayeler alan ve böyle hani genişlemeye dair işaretler veren bir dönem yaratacağı, yeni çekimler, yeni projelere yol açacağı gibi de bir dedikodu var. Ancak daha henüz birinci sezonu bile çıkmamış bir dizinin daha sonra yol açacaklarını tartışmak için de biraz erken bence. Evet, bu 5 sezonun ama garanti ettiği tek bir şey var. İkinci çağda geçen bir olayı, artık hangisini seçer senaryo yazarları bilemiyorum ama
Bu o sekansın tamamını, o hikayenin tüm detaylarıyla bize anlatılacağın gibi bir söz vermişler. Dediğim gibi tamamen dedikodudan ibaret şu an konuştuklarımız. Bu bölümler en azından ya. Hani 5 sezon diyor da dediğim gibi birinci sezonu bile daha çekilip yayınlanmamış, 5 sezon iddialı. Evet, Tolkien Estate. Biliyoruz ki Tolkien eserlerinin haklarını elinde tutan kuruluş. Kendileri dizinin ikinci çağın dışına çıkmasını yasaklamışlar. Kabul etmiyorlar. Bütün dizi ikinci çağ üzerinde dönmek zorunda. Ayrıca yapılan değişiklikler üzerinde de veto hakları bulunuyor. İsterlerse çok dağıttınız, çok çizgi dışı çıktı deyip iptal edebiliyorlar değişiklikleri ki bence son derece faydalı. Çünkü hani bu tür büyük paralara gelen büyük maliyetli projelerde mutlaka seyirciyi çekmek için abidik gubidik detaylar konuyor. Bunları engellemek açısından bence çok iyi bir önlem bu. Tolkien'in hikayesinin gidişatına veya kurgusuna sadık kalması benim için önemli en azından. Güzel detay. Tolkien Estate'de artı 1 puan yazıyoruz. Bu veto hakkını saklı tutmalarından dolayı. Evet, devam edelim. Efendim, Temmuz 2018'de diziyle ilgili ne açıklanıyor? Senaryo yazarları. Kim bunlar? J.D. Payne ve Patrick McKay. Bu ikiliyi nereden biliyoruz? Star Trek Beyond filminin de senaryo yazarı bu gençler. Gençler mi? Bu arkadaşlar. Ayrıca Dwayne Johnson, Drak diyebilirler. Amerikan profesyonel güreşi, pankreas denen hikayeyi seyredenler veya birçok filmi de çıktı, biliyoruz ki. Hızlı ve Öfkeli'de bile oynadı bu bol kaslı kahramanımız. Onun oynadığı Jungle Cruise. Bir iki film daha var ama hiçbiri böyle çok hani wow, ha öyle mi ya filan tadında filmler değil. Zaten o dedikodunun içinde şöyle bir şey de var. Hani portföyleri çok zengin ve yeterli olmasa dahi diyorlar, Amazon Prime bu ikiliye güveniyor ve bu görevi onlara veriyor. Peki daha sonra bu gruba kimler katılıyor? Tabii ki kişi kalmıyorlar. Yanlarına bir grup insan katılıyor. Onları sırayla bakalım kimler? Yapımcı ve yazar Jason Cahill. Kendisi Sopranos'dan biliniyor. Daha sonra Jennifer Hutchison, Breaking Bad'den onlara katılıyor. Bruce Richmond, Game of Thrones taht oyunlarından kadroya dahil oluyor. Umarım son sezon kalitesini düşünür, bizim diziye iyi davranır diyorum. Daha sonra Stranger Things'ten Justin Doble geliyor. Helen Shank, Hannibal'dan bildiğimiz bir isim. O da kadroya dahil oluyor. Daha sonrasında oyuncak hikayesi 4'ten bildiğimiz Stephanie Folsom yine bu kadroya katılıyor ve en son olarak danışman yapımcı olarak yine taht oyunları Game of Thrones'dan Brian Cogman kadroya dahil oluyor. Son dedikodular hala yaşıyor. Bu kadronun halen durdu. Çünkü daha önce açıklanan isimler arasında farklı başka isimler de vardı. Mesela en son bu Temmuz versiyonunda dedikoduların bazı isimler yoktu. Hemen buradan şey yaşıyoruz. Evet, bir yine dedikodu aktaralım. Amazon'un stüdyo şeflerinden Jennifer Salke diyor ki Santa Monica, Los Angeles'taki bu senaryonun, daha doğrusu storyline, o hikayenin yazıldığı bina ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Diyor ki ancak diyor parmak izinizle giriyorsunuz diyor ve korumalar duruyor diyor önünde. Niye? Çünkü çok yoğun bir çalışma var içeride diyor. İnanılmaz çok böyle fantastik, etkileyici senaryolar oluşturulmuş. Ancak bir sıkıntı var. Hepsi tahtaların üzerinde ve stickerlarla yapışık şekilde durup storyboardlarda görünür durumda olduğu için içeriye yetkisi olmayan kimse alınmıyormuş. Öyle diyor. Evet, şimdi bence en komik detaya geldik. Mr. J.D. Payne ile Patrick McKay arkadaşlarımız filmin çekileceği mekan bulma konusundaki o zorlu görevi şu şekilde sonlandırıyorlar. Yaptıkları araştırmaların sonunda Yeni Zelanda'nın bu işe uygun olma karar veriyorlar. Şaşırdınız değil mi? Yeni Zelanda ve bir Tolkien projesi. Uzak ihtimal ama iyi yakalamışlar. Bence takdiri şayan. Evet, genel dedikodu bu. Eylül ayında tekrar çekimlerin başlaması planlanıyor ancak şu ana kadar
öyle bir şeye başlandığı veya bu sözün tutulduğuna dair ekstra bir bilgi yok. Belki başlamışlardır da biz bilmiyoruzdur. Ya da ben bilmiyorumdur. Olabilir. Hemen oyuncu listesine geçmek istiyorum. İlginç bir kadro olduğunu düşündüm ben. IMDb'den de, IMDb'den de baktım. Birçok yerden de karşılaştırıp son bir liste çıkarttık. Nedir? Markella Kavanagh artık nasıl okunuyorsa okunuştaki hatadan dolayı kendisine özür diliyoruz. Tyra isimli bir karakteri oynuyor. İlk bilgiler karakterin hikayede olmadığı, kendilerinin eklemeyi tercih ettikleri bir karakter. Önce birilerine oynayan isimleri vermek istiyorum. Sonra Joseph Mawle, kendisi baş kötü rolü oynayacakmış. Artık kim kötü olacaksa onu o oynuyor. Henüz belli değil ama oynayacak yani. Morphy Clark, tahminimce kendisi de Galli veya İrlanda kökenli olsa gerek çünkü ismi son derece fantastik, büyük ihtimalle de yanlış okumuşumdur. O yüzden kendisinden de özür dilemek isterim. Genç Galadriel'i oynayacakmış. Bence en zor görevlerden biri bu küçük hanımefendi de çünkü Cate Blanchett'ın hayat verdiği bu kadar hikayenin içinde karizmatik bir yere sahip karakter oynamak bence zor. Umarım hakkını verir. Bunlar bir de şöyle bir şey var. Will Poulter diye bir arkadaşın yine Beldor denen bir karakter oynayacağı bazı dedikodu sayfalarında yazıyordu ama ben Orta Dünya database'ine bilgisini kontrol ettiğimde Beldor diye bir karakterle karşılaşamadım. En yakın Baldor var. Bilemiyorum. Dediğim gibi çok da onaylanan haberlerden değil. Çünkü IMDb'de oyuncu listesinin karşısında sadece 2 bölüm oynayacaklarına dair bir bilgi var ve başka bir bilgi bulunmuyor şu an. Bir de bildiğim sezon yine yönetmenin değişeceği gibi bir bilgi vardı ancak dediğim gibi son dedikodularda yönetmen koltuğu ile ilgili fazla bir yeni haber yok. O yüzden o bölgede sular durgun sanırım. Maxim Baldry en tartışmalı isim bence. İlk baştaki listelerde var, sonraki listelerde çıkarılmış bir isim. Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, İsmail Cruz Cordova, Tom Budge ve Wayne Arthur. Benim not aldıklarım neden? Bu isimlerin hiç değilse eskiden yaptıkları projeleri var. Çünkü oyuncu kadrosunun belli bir noktadan sonra gelen isimleri proje olarak ilk kez bu projeyle kamera karşısına çıkıyor, gözüküyorlar. Son derece korku verici bir detay. Gerçekten hafif böyle her söylediğimde tüylerimi ürperten bir detaydan bahsediyoruz. Yani hani o kadar da olmamalı gibi geliyor bana. Biraz daha böyle bu işin hakkını verecek karakterler olmalı. Şimdi ben belki biraz erken bir yorum, biraz ön yargılı bir yaklaşım gibi gelebilir ama Yüzüklerin Efendisi'nin başarısında Christopher Lee'nin, o Tolkien fanının, o Ian McKellen gibi yine bu İngiliz kültürüne hakim bir tiyatrocunun ve o gönüllü karakterlerin o işten gelen performanslarının çok şey kattığını düşünüyorum. Hobbit üçlemesinde mesela beğenmeyebilirsiniz ama Martin Freeman çok iyi bir oyuncu. Benedict Cumberbatch, Richard Armitage. Evet şimdi diyeceksin bu dizi öbür sinema filmi. Ama bu bütçeyle artık bu da diziden ziyade bir sinema filmi tadına gelmiş durumda zaten. Uzunluk olarak da baktığımızda gani yetecek kadar şey var ve bölümlerin çok kısa olacağını da düşünmüyorum ben. Yani gidip böyle bir yarım saat 40 dakikalık bir sekansta Tolkien dünyasıyla ilgili neler anlatabilirsiniz bilemiyorum. Biraz uzun, en az bir yine bilmiyorum sevdiğiniz The Great diye bu Chuck Petro'nun hayatını anlatan bir dizi çıktı. Mesela 50 dakika civarında, 60 dakika civarında bölümleri var. Tam tadında. Evet, buradan hemen eski oyuncuların dedikodularına geçelim. Şimdi nedir olay? Net söyleyeceğimiz şey, dizinin senaryosunda Gollum'un yer alamayacağı veya olmama ihtimali söz konusu. O da biraz korkutucu açıkçası. Çok alışıldı çünkü. Göze çok alışılmış bir karakter. Ben olsam eğer hikayeyi bir yerde paralayacaksam Gollum'a daha fazla rol vererek ikinci çağın hikayesini bozmaya çalışırım. Eğer illa bozacaksak ki birileri mutlaka bozuyor. O yüzden burada da olacağını düşünüyorum. En azından bilindik, seyircinin zaten ilgisini çekmiş bir karakterle yapmak bence son derece başarılı bir yaklaşım. Devamlı oraya niye bakıyor diyorsanız karşıdaki dairelerden izleyenlere bakıyorum. Onlar da beni izliyorlar şu an. Evet, dizide Andy Serkis'in olmayacağı gibi bir durum da söz konusu. Son haberlerde Orlando Bloom benden daha gencini bulurlar diyerek bu projede yer almadığını
aslında kendisine teklif gelmediğini de söylüyor. Ama doğal olarak bu noktadaki efsanemiz kim? Ian McKellen. Bir gazete röportajı sırasında herhalde bir de kamera da olsa gerek çünkü çok böyle diyalog gibi bir durum ya, böyle bir gazete haberi gibi değil aslında yazılanlar. Niye Gandalf rolünü kabul etmediği sorulduğunda sorulmadı ki kabul edeyim diyor ve çok yaşlı bulunuyorsam diyor Gandalf diyor 7000 yaşında bir karakter, bence onu canlandırmak için çok yaşlı sayılmam diyor. Aynı fikirdeyim. Ian McKellen yakışır ancak oradaki soru işaretleri de dizi formatındaki bir projenin o boyuttaki bir oyuncuyu kaldırıp kaldıramayacağı. Diziyle ilgili dedikodularımız bu kadardı. Smeagol'un evinden herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.